Paris'in soğuk bir Ekim gecesiydi. Genç gazeteci Joseph Rouletabille, redaksiyon odasında yarım kalmış kahvesini yudumlarken telefonun çaldığını duydu. Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Rouletabille mi? Telin öbür ucundaki ses heyecanlıydı. Ben Jack, biliyorsun, jandarma komiserinin yanında çalışan Jack. Sana inanılmaz bir haber var, ama bunu kimseye söyleme henüz. Rouletabille kalemi eline aldı. 19 yaşındaydı ama L'Epoque gazetesinin en keskin zekalı muhabiriydi. Küçük, kıvırcık saçlı, yuvarlak yüzlü bir delikanlı ama gözleri her şeyi görüyordu. Dinliyorum Jack. Profesör Stangerson'ın şatosunda bir cinayet girişimi oldu. Kızı Mathilde saldırıya uğramış. Ama asıl mesele şu: saldırgan ortadan kaybolmuş. Ne demek kaybolmuş? İçeriden kilitli bir odadan. Tek pencere demir parmaklıklı, hiç açılmamış. Kapı içeriden sürgülü, biz kırdık. Oda boştu ama genç bayan kanlar içindeydi. Bu imkansız Rouletabille, fiziksel olarak imkansız. Rouletabille kalemi düşürdü. Böyle bir vaka, kariyerinin vakası olabilirdi bu. Adresini ver. Hemen geliyorum. Yarım saat sonra Rouletabille trene binmişti. Paris'ten 40 kilometre uzaktaki Glandier şatosuna gidiyordu. Yanında eski dostu, tuhaf avukat Sainclair vardı, biraz kalın kafalı ama sadık bir yardımcı. Anlat bakalım, dedi Sainclair trende. Profesör Stangerson kimmiş? Fransa'nın en ünlü fizikçilerinden biri. Radyoaktivite üzerine çalışıyor. Geçen sene Nobel'e aday gösterildi. Karısı yıllar önce öldü, tek kızıyla yaşıyor Mathilde. Genç kadın da babası gibi bilim insanı, onun asistanı. Tren karanlık ile de Frans kırsalında ilerliyordu. Rouletabille pencereden dışarı baktı. Zihninde olayı yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Glandier istasyonunda indiklerinde saat sabahın 3'üydü. Bir araba onları bekliyordu. Şato, karanlık ormanların arasında, müthiş bir yalnızlık içinde yükseliyordu. Eski bir yapıydı, kuleleri gökyüzüne meydan okuyordu. Kapıda jandarma komiser Larsan onları karşıladı. 40'lı yaşlarında, zayıf, sivri bıyıklı bir adamdı. Gözleri sürekli hareket ediyordu. Ah, genç Rouletabille, ününüzü duydum. Ama bu vaka sizin için biraz fazla olabilir. Göreceğiz komiser. Bana olayı anlatır mısınız? İçeri girdiler. Şatonun salonu yüksek tavanlı, karanlık portrelerin astığı soğuk bir yerdi. Profesör Stangerson onları kütüphanede bekliyordu. 60 yaşlarında, beyaz sakallı, yorgun görünüşlü bir adamdı. Gözleri kırmızıydı, ağlamıştı. Genç adam, dedi profesör titrek sesle. Kızımı bulmak zorundasınız. Yani, saldırganı bulmak zorundasınız. Mathilde ölümle pençeleşiyor yukarıda. Anlayın bana ne olduğunu, dedi Rouletabille nazikçe. En başından. Profesör oturdu, ellerini yüzüne götürdü. Dün akşam, ben ve asistanım Jack alışılmış şekilde laboratuvarda çalışıyorduk. Mathilde yorgun olduğunu söyleyip saat 10'da sarı odaya çekildi. Sarı oda onun özel çalışma odası, şatonun eski bir bölümünde, bizim yatak odamızın yanında. Devam edin. Gece yarısına doğru, ben ve Jack hala laboratuvardaydık. Bina sessizdi. Sonra korkunç bir çığlık duydum. Mathilde'in sesi. İmdat, baba, öldürüyor beni, diye bağırıyordu. Profesörün sesi kırıldı. Devam edemedi. Komiser Larsan araya girdi, profesör ve Jack laboratuvardan fırladılar. Sarı odanın kapısına geldiklerinde kapı içeriden kilitliydi. İçeriden güreşme sesleri, inlemeler geliyordu. Kapıyı kırmaya çalıştılar ama ahşap çok sağlamdı. Sonra ne oldu? Ev halkı toplandı. Uşak, bahçıvan, hizmetçiler. Beraber kapıyı kırdılar. İçeri girdiklerinde Mathilde yerde kanlar içinde yatıyordu. Bilinçsizdi. Başından, boğazından kanlar akıyordu. Oda tamamen boştu. Rouletabille kaşlarını çattı. Pencere. Tek pencere var, küçük, demir parmaklıklı. Hiç açılmamış. Kontrol ettim, parmaklıklar yerli yerinde, vidalanmış. Hiç oynanmamış. Başka çıkış yok mu? Yok. Tek kapı var. O da içeriden sürgülüydü. Duvarları kontrol ettim, gizli geçit yok. Tavan sağlam. Zemin de öyle. Sainclair şaşkınlıkla sordu, peki saldırgan nereye gitti? Komiser Larsan gülümsedi. İşte bu yüzden imkansız bir vaka bu. Oda tam anlamıyla kapalı bir kutuydu. Fiziksel olarak kimse oradan kaçamazdı. Rouletabille düşünceliydi. Mathilde'in durumu nedir? Ağır yaralı. Doktor yukarıda onunla. Başında ciddi bir darbe var,
Sanki ağır bir aletle vurulmuş. Boğazında boğulma izleri var, konuşamıyor. Odayı görebilir miyim? Tabii. Ama sizi uyarayım, hiçbir şeye dokunmayın. Rouletabille merdivenleri çıkarken etrafı inceliyordu. Şato eski ve karmaşıktı, koridorlar, ara kapılar, kıvrımlı merdivenler. Ama her detayı kafasına kaydediyordu. Sarı odanın bulunduğu koridora geldiler. Burası şatonun eski bölümündeydi, daha az kullanılan bir kanat. Koridor dardı, tavandan eski bir gaz lambası sarkıyordu. Kapı kırılmıştı, menteşeleri parçalanmıştı. Rouletabille eşiğin önünde durdu. Kimse içeri girdi mi? Sadece doktor, yaralıyı çıkarmak için, dedi komiser. Rouletabille eşiği geçti. Oda küçüktü, belki 4 metrekarelik. Duvarlar sarı kağıtla kaplıydı, bu yüzden, sarı oda, deniyordu. Tek pencere dar ve yüksekteydi, kalın demir parmaklıklar arkasındaydı. Bir çalışma masası, bir sandalye, bir kanepe, bir dolap vardı. Zemin ahşap parke, üzerinde halı yoktu. Kanlar her yerdeydi. Yerde, duvarlarda, mobilyalarda. Rouletabille dizlerinin üzerine çöktü, zemine yakından baktı. El izleri, dedi. Kan içinde el izleri. Komiser Larsan yanına geldi. Evet, fark ettim. Erkek eli gibi görünüyor. Büyük, güçlü. Rouletabille masaya yaklaştı. Üzerinde kağıtlar saçılmıştı, Mathilde'in bilimsel notları. Bir mürekkep şişesi devrilmişti. Ama bir şey dikkatini çekti. Bakın, dedi. Masada bir çıkın var. Küçük bir kağıt parçasıydı. Üzerinde bir kelime yazılıydı, yarın. Bu ne anlama geliyor, diye sordu Saint-Clair. Bilmiyorum, ama önemli olabilir. Rouletabille odanın her santimini inceledi. Duvarları dinledi, sağlamdı, boşluk yoktu. Tavanı kontrol etti, el değmemişti. Zemini parmaklarıyla hissetti. Sonra pencereye geldi. Demir parmaklıklar kalın ve eski demirdendi. Vidalarını kontrol etti, hiç oynanmamışlardı. Camın arkasında dar bir avlu görünüyordu. Aşağıya bakalım, dedi. Pencereden dışarı eğildi. Sarı odanın penceresi zemin kattan 3 metre yüksekteydi. Hemen altında nemli toprak vardı. Merdiven veya herhangi bir şey kullanılmış mı, diye sordu. Hayır, dedi komiser. Aşağıdaki toprağı kontrol ettim. Hiçbir iz yok. Rouletabille geri döndü ve odanın ortasında durdu. Gözlerini kapatıp düşündü. Mathilde buraya saat 10'da girdi, dedi yavaşça. Kapıyı içeriden kilitledi. Saat 12'ye kadar 2 saat geçti. Bu sürede ne oldu? Belki birisi içeride saklanıyordu, dedi Saint-Clair. İmkansız. Oda çok küçük, saklanacak yer yok. Dolabı kontrol ettiniz mi komiser? Evet, içi kıyafetlerle dolu. Kimse orada değildi. Rouletabille kanepenin altına baktı. Orası da boştu. Peki saldırgan nasıl içeri girdi, diye düşündü yüksek sesle. Kapı kilitli, pencere kapalı. Duvar sağlam, tavan sağlam, zemin sağlam. Bu fiziksel olarak imkansız. Komiser Larsan kibarca gülümsedi. İşte bu yüzden benim teorime geliyor. Saldırgan hiç olmadı. Ne demek? Mathilde kendine zarar verdi. İntihar girişimi. Rouletabille şiddetle başını salladı. Hayır, bu yaralar kendi kendine yapılabilecek yaralar değil. Başındaki darbe arkadan gelmiş. Boğazındaki izler başka birinin parmak izleri. O zaman nasıl açıklıyorsunuz? Henüz bilmiyorum. Ama bir açıklaması olmalı. Fizik yasalarını iptal edemeyiz ama belki bir şeyi gözden kaçırıyoruz. Sabah oluyordu. Pencereden ilk güneş ışıkları süzülmeye başladı. Rouletabille dışarı çıktı. Komiser, evin planını görebilir miyim? Tabii, aşağıda. Kütüphanede Rouletabille şatonun planını inceledi. Eski bir binaydı, yüzyıllar içinde çeşitli eklemeler yapılmıştı. Sarı oda en eski bölümdeydi, bir zamanlar muhtemelen bir kule odasıydı. Evde gece kimler vardı, diye sordu. Komiser Larsan listesini çıkardı, Profesör Stengerson, asistan Jacques, uşak Lauren, bahçıvan Bernier, hizmetçi Marie ve aşçı Madame Simon. 6 kişi. Hepsini görmem lazım. Birer birer çağırdılar. İlk gelen uşak Lauren oldu. 40'lı yaşlarda, kalın yapılı bir adamdı. Gergin görünüyordu. Gece neredeydiniz, diye sordu Rouletabille. Odamda, efendim. Üst kattaki hizmetçi odasında. Hiç dışarı çıktınız mı? Hayır efendim. Saat 10'dan sonra odamdaydım. Çığlığı duydunuz mu? Evet. Korkunçtu. Hemen aşağı koştum. Sarı odayı daha önce hiç görmüş müydünüz? Lauren bir an duraksadı. Elbette efendim.
Oraya zaman zaman temizlik için girerim. Gizli bir kapı veya geçit var mı orada? Hayır efendim, hiç. Ruletabil adamı inceledi. Ellerini kontrol etti, büyük, güçlü ellerdi. Kanda gördüğü el izlerine benzeyebilirdi. Bayan Matilde ile aranız nasıldı? İyi efendim, nazik bir hanımefendidir. Ama Ruletabil gözlerindeki bir şey fark etti. Korku mu, yoksa suçluluk mu? Sonra bahçıvan Berner geldi. 60 yaşında, kambur, sessiz bir adamdı. Elleri toprak içindeydi. Gece neredeydiniz? Bahçıvan kulübesinde efendim. Şatodan biraz uzakta. Hiçbir şey duymadınız mı? Hayır efendim. Kulübeden şatoya bir hayli uzak. Sabah geldiğinizde ne gördünüz? Herkes telaş içindeydi. Doktor gelmiş, hanımefendi yukarıdaymış. Hizmetçi Marie genç bir kızdı, 18 yaşlarında. Ağlıyordu. Bayan Matilde nasıl? Ölecek mi? Umarım kurtulur, dedi Ruletabil nazikçe. Sen o geceyi anlatır mısın? Ben odamdaydım. Madame Simon ile aynı odayı paylaşırız. Çığlığı duyunca çok korktum. Matilde'yi sever misin? Çok severim efendim. O iyi bir hanım, bize hep naziktir. Madame Simon yaşlı, şişman, titiz görünüşlü bir kadındı. Ben 30 yıldır bu evdeyim, dedi gururla. Hanımefendiyi bebek. Ken gördüm. Kim yaptıysa bu alçaklığı, asılmalı. Ruletabil en son asistan Jack'i çağırttı. 30'lu yaşlarında, yakışıklı, sakin bir adamdı. Profesörün en yakın çalışma arkadaşıydı. O gece tam olarak ne oldu, diye sordu Ruletabil. Jack cevap verdi, profesör ve ben laboratuvarda çalışıyorduk. Radyoaktivite deneyleri yapıyoruz, çok hassas işler. Matilde onda, iyi geceler, dedi ve oda adına çekildi. Hangi yönden gitti? Koridordan. Sarı oda laboratuvarın tam üzerinde. Sonra, 2 saat daha çalıştık. Gece yarısı korkunç çığlığı duyduk. İkimiz de fırladık yukarı. Kapı kilitliydi. İçeriden güreşme sesleri geliyordu. Profesör çılgına dönmüştü, kapıyı yumrukla dövüyordu. Kapıyı nasıl kırdınız? Başta kıramadık. Sonra Lauren ve Berner geldi, dördümüz birlikte omuzladık. Kapı sonunda kırıldı. İçeri ilk kim girdi? Jack düşündü. Profesör galiba. Hayır, bekleyin. Lauren önden girdi. Sonra ben, sonra profesör. Ne gördünüz? Matilde yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi. Gözleri kapalıydı. Oda tamamen boştu. Hiç kimse yoktu. Hiç. Pencereye koştum, kapalıydı. Dolabı açtım, boştu. Yani, kıyafetlerle doluydu ama kimse yoktu. Ruletabil adama dikkatle baktı. Matilde ile aranız nasıl? Jack hafifçe kızardı. İyi, yani, profesyonel. Beraber çalışıyoruz. Başka bir şey değil mi? Jack tereddüt etti. Ben Matilde'ye aşığım. Ama o beni kardeş gibi görüyor. Profesöre 1 yıl önce evlenme izni istedim. Reddetti. Neden? Dedi ki Matilde bilime adamış kendini. Evlenmeyecekmiş. Siz bu cevabı kabul ettiniz mi? Ne yapabilirim ki? Matild'in mutluluğu benim için önemli. Onu asla incitmem. Ruletabil notlar aldı. İlginçti. Jack'in bir motifi vardı, reddedilmiş aşk. Ama bu nazik adam gerçekten bir canavar olabilir miydi? Öğleden sonra Ruletabil şatonun etrafını gezmeye çıktı. Sinclair yanındaydı. Ne düşünüyorsun, diye sordu Sinclair. Herkes şüpheli, dedi Ruletabil. Ama henüz bir şey ispatlayamam. Fiziksel delil lazım. Sarı odanın penceresinin altına geldiler. Toprak nemliydi ama komiser haklıydı, hiçbir ayak izi yoktu. Ruletabil yere diz çöktü, toprağı dikkatle inceledi. Sonra bir şey gördü. Küçücük bir leke. Kırmızı bir leke. Kan, dedi. Buraya kan damlamış. Ama nasıl, dedi Sinclair. Pencere açılmadı ki. Bekle. Ruletabil yukarı baktı. Pencere kapalıydı evet, ama parmaklıkların arasında dar boşluklar vardı. Saldırgan pencereden atladı mı, diye düşündü Sinclair. Hayır, 3 metre yükseklik var, atlasa ayak izi olurdu. Ama bir şey pencereden dışarı düştü. Kan bulaşmış bir şey. Ruletabil etrafı aradı. Biraz ileride bir şey buldu. Küçük bir bez parçası. Kan lekeli. Bu ne? Bezi inceledi. İnce bir kumaştı. Bir mendil belki, hayır, daha kalın. Bir eldiven parçasına benziyordu. Bunu laboratuvara götürmemiz lazım, dedi. Şatoya dönerken bahçıvan kulübesinin yanından geçtiler. Kulübe şatodan 100 metre kadar uzaktaydı, ağaçların arasında gizliydi. Ruletabil kapıyı çaldı. Kimse cevap vermedi. İçeri girdi.
Kulübe küçüktü. Bir yatak, bir masa, bahçe aletleri. Rouletabille masayı kontrol etti. Üzerinde bir şişe rakı vardı, yarısı içilmişti. Bernier içki içiyor galiba, dedi Saint-Clair. Evet ama bu normal. Bahçıvanlar için. Rouletabille çekmeceleri açtı. İçlerinde tohumlar, aletler, notlar. Sonra bir şey buldu. Defterin arasına sıkışmış bir fotoğraf. Genç bir kadının fotoğrafıydı. Rouletabille fotoğrafı dikkatlice inceledi. Bu Mathilde, dedi. Ama genç, belki 15 yaşlarında. Neden bahçıvanın Mathilde'in fotoğrafı var? Bilmiyorum, ama tuhaf. Akşam olduğunda Rouletabille doktoru ziyaret etti. Doktor yaşlı, deneyimli bir adamdı. Mathilde'in durumu nasıl? Kritik. Başındaki darbe çok şiddetliydi. Kafatasında çatlak var. Boğazındaki yaraların iz bırakacağını sanmıyorum ama, konuşamıyor. Şokta. Hiç bilinci yerine geldi mi? Birkaç kez gözlerini açtı. Ama konuşamadı. Çok korkmuş görünüyordu. Ona saldıranı tanıdı mı sizce? Doktor düşündü. Bunu bilemem. Ama gözlerindeki korku, sanki bir hayalet görmüş gibi. O gece Rouletabille odasında oturdu, notlarını gözden geçirdi. Saint-Clair yatmıştı ama o uyuyamıyordu. Elindeki ipuçları. Kilitli oda fiziksel olarak kimse kaçamaz. El izleri büyük, erkek eli. Yarın, yazılı kağıt. Kan lekeli bez parçası. Bahçıvanın Mathilde'in fotoğrafı. Bunlar nasıl bir araya geliyordu? Gece yarısı bir çığlık duydu. Yine Mathilde'in sesiydi. Rouletabille fırladı, koridora koştu. Herkes uyanmıştı, insanlar panikle koşuşuyordu. Mathilde'in odasına vardığında doktor kapıdaydı. Ne oldu? Birileri odaya girmeye çalıştı. Mathilde çığlık attı, ben koştum, kapı zorlanıyor gibi olmuştu ama kimse yoktu. Rouletabille koridoru inceledi. Boştu. Ama yerde bir şey gördü. Küçük bir toprak izi. Biri buradan geçti, dedi. Yakın zamanda. Bahçıvan Bernier köşeden çıktı, nefes nefeseydi. Ne oluyor? Çığlık mı duydum? Rouletabille adama baktı. Ayakları çamurlu. Sanki dışarıdan yeni girmişti. Sen neredeydin? Ben, kulübemdeydim. Ses duyunca koştum. Kulübeden buraya koşmak 5 dakika sürer. Çığlık 1 dakika önce atıldı. Bernier terletmeye başladı. Ben, hızlı koştum. Komiser Larsan araya girdi. Bernier, doğruyu söyle. Gece neden şatodaydın? Ben, sadece kontrol ediyordum. Bahçeyi kontrol. Gece yarısı mı? Bernier cevap veremedi. Onu götürün, dedi komiser. Sorguya alacağız. Ertesi sabah Rouletabille Bernier'i zindanda ziyaret etti. Yaşlı bahçıvan çökmüştü. Doğruyu anlat bana, dedi Rouletabille nazikçe. Ben sana yardım edebilirim ama doğruyu bilmeliyim. Bernier başını ellerine gömdü. Ben onu korumaya çalışıyordum. Kimi? Mathilde'yi mi? Evet, o benim kızım. Rouletabille şaşırdı. Ne? Bernier ağlamaya başladı. Yıllar önce, ben genç bahçıvan çıraktıydım burada. Profesörün karısı henüz hayattaydı. Güzel bir kadındı, Madame Stangerson. Ben ona aşık oldum. Devam et. O da bana karşılık verdi. Biliyorum, yanlıştı. Ama aşktı. Gizlice buluşurduk. Sonra hamile kaldı. Mathilde. Evet. Profesör kendi çocuğu olduğunu sandı. Madam bana doğruyu söyledi ama saklamam gerektiğini söyledi. Profesör öğrenirse ikimizi de öldürürdü. Sen kabul ettin. Ne yapabilirdim? Fakirdim ve işsiz kalacaktım. Madam dedi ki burada kalabilirim, kızımı uzaktan izleyebilirim. Yani Mathilde senin kızın ve o bunu bilmiyor. Hayır, hiç bilmedi. Ama ben hep onu korudum. Küçükken bahçede oynarken izlerdim. Büyüdükçe gururla izlerdim. Peki o gece ne oldu? Bernier titredi. Birini gördüm. Şatonun etrafında dolanıyordu. Şüpheli bir adam. Sarı odanın penceresine doğru gidiyordu. Kim? Tanımadım. Karanlıktı. Ama tehlikeli görünüyordu. Koşarak yaklaştım ama o kaçtı. Hangi yöne? Ormana doğru. Neden polise söylemedin? Çünkü profesör beni sorarsa, neden orada olduğumu açıklamam gerekirdi. Sırrım ortaya çıkardı. Rouletabille düşündü. Bernier'in hikayesi mantıklıydı. Ama ispat edilebilir miydi? Madame Stangerson'dan kalan herhangi bir şey var mı? Mektup, fotoğraf. Bernier cebinden eski bir mektup çıkardı. Bunu bana Yazm ıştı. Ölmeden bir hafta önce. Rouletabille mektubu okudu. Madame orada Bernier'e şükranlarını sunuyor, Mathilde'in gerçek babası olduğunu yazıyordu. Ayrıca bir uyarı vardı.
Dikkatli ol sevgilim. Biri geçmişimizi öğrenmiş olabilir. Tehlikedeyiz. Bu kim olabilir? Bernier başını salladı. Bilmiyorum. Ama Madame paranoyaklaştı son günlerinde. Sanki biri onu takip ediyormuş gibiydi. Nasıl öldü? Kalp krizi dediler. Ama hiç inanmadım. Sağlıklı bir kadındı. Rouletabille şimdi yeni bir olasılık görüyordu. Ya bu kilitli oda gizeminin kökleri yıllar öncesine uzanıyorsa? Geri döndüğünde komiser Larsan'ı buldu. Madame Stangerson'ın ölüm raporunu görebilir miyim? Neden? O 10 yıl önce öldü. Yine de görmek istiyorum. Raporu bulduklarında Rouletabille dikkatle okudu. Madame Stangerson evinde ölü bulunmuştu. Kalp krizi tanısı konmuştu. Otopsi yapılmamıştı. Garip, dedi Rouletabille. Ani ölümler genelde otopsi gerektirir. Profesör izin vermedi. Karısının vücudunun kesilmesini istemedi. Ya da başka bir şey saklamak istedi. O gün öğleden sonra Rouletabille Mathilde'yi görmeye gitti. Genç kadın şimdi biraz daha iyiydi, gözlerini açabiliyordu. Bayan Mathilde, dedi Rouletabille yavaşça. Beni duyuyor musunuz? Mathilde başını hafifçe salladı. Size kim saldırdı? Görebildiniz mi? Mathilde'in gözleri korkuyla büyüdü. Konuşmaya çalıştı ama ses çıkaramadı. Tanıdığınız biri miydi? Mathilde duraksadı. Sonra başını salladı evet. Ev halkından biri mi? Hayır. Dışarıdan biri mi? Evet. Daha önce hiç görmüş müydünüz? Mathilde'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Başını salladı evet. Kim? Lütfen söyleyin. Mathilde ağzını açtı, tüm gücüyle konuşmaya çalıştı. Sadece bir kelime fısıldadı. Balmir. Sonra bayıldı. Rouletabille heyecanla komiser Larsan'ı buldu. Balmir. Bu ismi biliyor musunuz? Komiserin yüzü değişti. Frédéric Balmir. Fransa'nın en tehlikeli suçlularından biriydi. Ama o öldü, yıllar önce. Emin misiniz? Neredeyse eminim. Soygunculuk, dolandırıcılık, cinayet, her şeyi yapmıştı. 1895'te hapisten kaçtı, kovalamaca sırasında bir uçurumdan düştü. Cesedi bulunmadı ama kimse o düşüşten sağ çıkamazdı. Peki Mathilde onu nereden tanıyor? Bilmiyorum. Ama bir sır var burada, eski bir sır. Rouletabille profesörü buldu. Profesör, Balmir adını duyduğunuz oldu mu? Profesörün yüzü kireç gibi oldu. Nereden duydunuz bu ismi? Mathilde söyledi. O ismi fısıldadı. Profesör koltuğa çöktü. Tanrım, yani geri geldi. Kim nerede geldi? Anlatın bana. Profesör uzun süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Frédéric Balmir 20 yıl önce tanıdım. O zamanlar ben genç bir bilim insanıydım, Paris'te çalışıyordum. Balmir benim araştırmamla ilgilendi. Radyoaktivite teorilerim vardı, henüz yeni bir alandı. Neden ilgilendi? Çünkü radyoaktif malzemelerin askeri değeri olduğunu anlamıştı. Bana büyük para teklif etti, araştırmamı onunla paylaşmamı istedi. Kabul ettiniz mi? Hayır, elbette hayır. Bilim insanlarının etiği vardır. Ona ret cevabı verdim. Sonra ne oldu? Tehdit etti. Dedi ki eğer onunla çalışmazsam pişman olacakmışım. Ama ben polise gittim. Balmir tutuklandı ama hapisten kaçtı. Karınızla bir bağlantısı var mıydı? Profesör şaşırdı. Ne? Hayır. Neden böyle bir şey soruyorsunuz? Çünkü karınız ölmeden önce tehdit edildiğini hissediyordu. Nereden biliyorsunuz bunu? Kaynaklarım var, profesör. Eğer gerçeği saklıyorsanız kızınız tehlikede. Profesör başını ellerine gömdü. Tamam anlatacağım. Ama bu çok utanç verici. Uzun bir sessizlik oldu. Balmir karımla tanışmıştı. Bir sosyal etkinlikte. O zamanlar Balmir saygın bir iş adamı gibi görünüyordu, kimse gerçek kimliğini bilmiyordu. Ve karıma, ilgi gösterdi. Çiçekler, hediyeler gönderdi. Karım başta hoşuna gitti ama sonra rahatsız oldu. Çünkü Balmir obsesifti. Karınız ona karşılık verdi mi? Profesör acıyla bağırdı, hayır. Asla. Sadece bir flört olabilirdi ama Balmir delirdi. Karımı stalkladı. Sonra ben polise gittim. Balmir tutuklandı ama kaçtı. Uçurumdan düştü ve öldü. Ya da öyle sanmıştık. Rouletabille şimdi resmi görmeye başlıyordu. Balmir yaşıyor, dedi. Ve intikam almaya geldi. Ama neden şimdi? Neden 20 yıl sonra? Bilmiyorum. Ama Mathilde hedefi. O akşam Rouletabille tek başına ormana girdi. Sarı odadan Bahçıvandır kulübeye giden yolu takip etti. Samver arada saldırgan kaçmış olmalıydı. Karanlık çökmüştü. Ağaçlar rüzgarda hışırdıyordu.
Rouletabille bir fener taşıyordu. Sonra bir şey gördü. Yerde ayak izleri. Taze, çamurlu ayak izleri. Onları takip etti. İzler ormanda derinlere gidiyordu. Sonra eski bir kulübeye vardılar. Terk edilmiş bir avcı kulübesiydi. Rouletabille dikkatle yaklaştı. Kapı aralıktı. İçeriden ışık sızıyordu. Kapıyı itti. İçeride bir adam vardı, sırtı dönüktü. "Balmire," diye bağırdı Rouletabille. Adam döndü. Yüzü yaralarla kaplıydı, eski yanık izleri. Ama gözleri delice parlıyordu. "Ah, genç dedektif," dedi adam. "Seni bekliyordum." Balmire çünkü buydu adam Rouletabille'e gülümsedi. Korkunç bir gülümsemeydi. "Merak ediyorsundur nasıl hayatta kaldığımı," dedi. "Uçurumdan düştün." "Evet, ama düştüğüm yerde bir ırmak vardı. Sürüklendim, yaralarımla boğuşarak kıyıya çıktım. Vücudum mahvolmuştu. Ama yaşadım. Neden geri geldin?" Balmire'in gözleri öfkeyle parladı. "İntikam. Stengerson beni mahvetti. Hayallerimi, aşkımı, hayatımı çaldı. Madame Stangerson seni sevmiyordu. Yalan, o beni seviyordu. Ama Stangerson onu benden aldı. Onu zehirledi bana karşı. Sonra beni polise verdi. Sen onu öldürdün değil mi?" "Madame Stangerson'u." Balmire gülümsedi. "Akıllı çocuk. Evet, 10 yıl önce geri geldim, gizlice. Ona zehir verdim. Yavaş, acısız. Ama Stangerson'ın acısızdı karısını kaybetti. Peki şimdi neden Mathilde'ye saldırıyorsun? Çünkü o Stangerson'ın en sevdiği şey. Kızını almak, ona en büyük acıyı vermek." Rouletabille geriye adım attı. "Seni durduracağım." "Nasıl? Sen bir çocuksun. Ben ise." Balmire cebinden bir tabanca çıkardı. Ama o anda dışarıdan sesler duyuldu. Komiser Larsan ve jandarmalar. "Rouletabille, içeride misin?" Balmire küfretti. "Seni takip ettirdim." Pencereye koştu, dışarı atladı. Ormana kaçtı. Rouletabille dışarı fırladı. Kaçıyor. Ormana doğru. Bir kovalamaca başladı. Fenerler, bağırışlar, silah sesleri. Balmire hızlıydı ama Rouletabille daha hızlıydı. Onu yakaladı, üzerine atladı. Güreştiler. Balmire güçlüydü ama Rouletabille kararlıydı. Jandarmalar yetiştiler, Balmire'i tutukladılar. "Bitti," dedi Rouletabille nefes nefese. Ama Balmire kahkahalar attı. "Bitti mi? Hayır genç dedektif. Asıl sır hala çözülmedi. Ne demek istiyorsun? Mathilde'ye kim saldırdı? Ben değildim. O gece sarı odada değildim." Rouletabille dondu kaldı. "Ne? Ben sadece şatonun etrafında dolanıyordum, fırsat kolluyordum. Ama biri benden önce davrandı. Mathilde'ye başka biri saldırdı." Rouletabille şoktaydı. Balmire yalan söylüyor olabilir miydi? Hayır. Adamın gözlerindeki şaşkınlık gerçekti. O da bu saldırıya şaşırmıştı. "Peki sen ne gördün o gece?" diye sordu Rouletabille. "Şatonun dışında beklerken birini gördüm. Karanlık bir figür, sarı odanın penceresine yaklaştı. Ama sonra çığlık duyuldu, ev halkı uyandı, ben kaçtım." "Kimi gördüğünü bilmiyor musun?" "Hayır. Ama ev halkından biriydi, eminim. Çünkü içeriden geldi." Rouletabille şatoya döndü. Zihninde bir şimşek çakmıştı. Kilitli oda, içeriden sürgülü kapı. Saldırgan içeriden geldi. Ama nasıl kaçtı? Sonra anladı. O anladı. Hemen sarı odaya koştu. Odayı yeniden inceledi, bu sefer farklı bir açıdan. Dolap, büyük eski dolap. İçini boşalttı. Kıyafetleri çıkardı. Arka duvarı dinledi. Tok ses, boşluk. Duvarı itti. Bir gizli kapı açıldı. Arkasında dar bir geçit vardı. Toz ve örümcek ağlarıyla kaplı. Geçidi takip etti. Merdivenleri indirdi, karanlık koridorlardan geçti. Sonra başka bir kapıya vardı. Onu da açtı. Ve kendini Jacques'in odasında buldu. Rouletabille'in kalbi hızla çarpıyordu. Demek saldırgan Jacques'ti. Ama neden? Jacques Mathilde'yi seviyordu. Sonra eski bir anı geldi aklına. Bernier'in mektubu. Madame Stangerson'ın yazdığı. "Dikkatli ol sevgilim. Biri geçmişimizi öğrenmiş olabilir." Biri öğrenmiş. Kim öğrenmiş? Rouletabille koşarak profesörü buldu. "Jacques ne zaman buraya geldi?" 10 yıl önce. Karım öldükten kısa süre sonra. Nereden geldi? Bir yetimhaneden. Bilimde yetenekliydi, onu asistan olarak aldım. Ailesini biliyor musunuz? Hayır. Yetimdi, ailesi yoktu dedi. Rouletabille arşivlere daldı. Jacques'in geçmişini araştırdı. Ve buldu. Jacques'in gerçek adı, Jacques Balmire'di. Frederick Balmier'in oğluydu.
Her şey yerine oturdu. Jack yıllar önce babasının hikayesini öğrenmişti. Stangerson'dan intikam almak için şatoya girmişti. Ama Mathilde'ye aşık olmuştu. Ve Mathilde onu reddetmişti. Reddedilmiş aşk, öfke, intikam. Hepsi karışmıştı. Rouletabille Jack'i bulduğunda genç adam laboratuvardaydı. Sakin serindi. Biliyorum, dedi Jack basitçe. Anladın. Neden, dedi Rouletabille. Onu seviyordun. İşte bu yüzden, Jack'in sesi çatladı. Onu çok sevdim. Her şeyimi verdim. Ama o beni hiçbir zaman görmedi. Sadece profesörün asistanıydım. Bir hiç. Peki öldürmeye mi kalkıştın? Ben sadece onu korkutmak istedim. O gece gizli geçitten girdim odasına. Ona gerçeği söyleyecektim, babamın kim olduğunu, benim burada neden olduğumu. Belki o zaman beni farklı görürdü. Ama saldırdın. Jack'in gözlerinden yaşlar aktı. O çığlık attı. Beni gördüğünde dehşete kapıldı. Canavar, dedi. Sen bir canavarın oğlusun. O kelimeler, beni çıldırttı. Ellerim boğazına gitti. Bilmiyordum ne yaptığımı. Sonra kaçtın. Evet, gizli geçitten. Sonra laboratuvara koştum, sanki oradaydım gibi davrandım. Balmire Şato'nun dışındaydı o gece. Onu gördün mü? Evet, pencerenin dışında bir gölge gördüm. Ama kimin olduğunu bilmiyordum. Komiser Larsan girdi, jandarmalarla. Jack'i tutukladılar. Genç adam götürülürken Rouletabille'e baktı. Lütfen ona söyle. Mathilde'ye söyle. Gerçekten sevdiğimi söyle. Ama aşk bazen insanları canavar yapar. 3 hafta sonra Mathilde iyileşti. Konuşabiliyordu artık. Rouletabille onu son kez ziyaret etti. Gerçeği biliyor musunuz, diye sordu Mathilde. Evet, Jack babası Balmire'in intikamını almak için buraya geldi. Ama size aşık oldu. Ve bu ikileşme onu mahvetti. Mathilde pencereden dışarı baktı. Ben hiç onu sevmedim. Ama iyi bir insandı, aslında. Eğer geçmişi farklı olsaydı. Bir şey daha var, dedi Rouletabille. Bahçıvan Berner. O sizin gerçek babanız. Mathilde şaşkınlıkla döndü. Ne? Rouletabille her şeyi anlattı. Madame Stangerson'ın aşkı, gizli ilişki, doğum. Mathilde uzun süre ağladı. Sonra dedi ki, onu görmek istiyorum. Berner getirildi. Yaşlı adam kızının karşısında titriyordu. Üzgünüm, dedi. Sana hiç baba olamadım. Mathilde ona sarıldı. Hayır. Her zaman beni korudun. Uzaktan, sessizce. Bu da bir babalık türü. Rouletabille dışarı çıktı, onları yalnız bıraktı. Saint-Clair onu bahçede bekliyordu. Çözüldü mü her şey? Evet. Kilitli odanın sırrı bir gizli geçitti. Saldırgan Jack'ti. Motif reddedilmiş aşk ve intikam arzusuydu. Peki Balmire? O başka suçlardan yargılanacak. Madame Stangerson'ı öldürmek, stalking, tehdit. Karmaşık bir vaka. Evet. Ama her gizemin bir çözümü vardır. Fizik yasalarını ihlal edemezsin. Sadece dikkatli bakmalısın. Paris'e döndüklerinde Rouletabille makalesini yazdı. Sarı Odanın Sırrı, başlığıyla. L'Epoque gazetesinin 1. sayfasında yayınlandı. Ünü yayıldı. 19 yaşındaki deha dedektif. Ama Rouletabille sadece bir şey düşünüyordu, bir sonraki gizem ne olacak? Çünkü dünyada her zaman çözülmeyi bekleyen gizemler vardır. Ve Rouletabille onları çözmeye hazırdı. Son.